Bugünkü konumuz Türkiye'nin yakın siyasi tarihine damga vurmuş. Belki de en tartışmalı ve en etkili figürlerden biri. Leyla Zana. Kesinlikle öyle. Elimizde Rojda Yıldız'ın kaleme aldığı Zana'nın siyasi yolculuğunu iki meclis yemini üzerinden inceleyen akademik bir makale var. Çok da güzel bir çerçeve aslında. Evet, bu kaynak üzerinden 14 yaşında evlendirilmiş genç bir kadının nasıl olup da uluslararası bir siyasi sembole dönüştüğünü anlamaya çalışacağız. Bu sadece bir kişinin hikayesi değil mi? Asla değil. Yani buradaki amacımız tam olarak şu. Leyla Zana'yı bir fenomene dönüştüren olaylar zincirini ve bu zincirin arkasındaki o toplumsal dinamikleri çözmek. Yani kişisel bir trajedinin nasıl politik bir uyanışa evrildiğini, Diyarbakır cezaevi önlerinde bir aktivistten meclis kürsüsünde sisteme meydan okuyan bir parlamentere, Ve oradan da Nobel adayı bir siyasi tutukluya. aynen öyle o inanılmaz dönüşümün izini süreceğiz. Bu yolculuk aslında Türkiye'nin Kürt meselesiyle olan o sancılı ilişkisinin de bir aynası gibi. O zaman en başa gidelim çünkü her şeyin başladığı yer orası. Leyla Dağlı 1961'de Diyarbakır Silvan'da doğuyor ve daha 14 yaşındayken, İnanılmaz bir yaş. evet, kendisinden 20 yaş büyük olan teyzesinin oğlu Mehdi Zana ile evlendiriliyor. Bu başlı başına bir hikaye ama makale Zana'nın yaşadığı coğrafyanın altını özellikle çiziyor. Silvan sıradan bir yer değil anladığım kadarıyla. Çok doğru, bu çok önemli bir nokta. Zana'nın siyasi bilincinin uyanmasını sadece eşinin, yani dönemin Diyarbakır Belediye Başkanı Mehdi Zana'nın tutukluluğuna bağlamak eksik bir okuma olur. Anladım. Kaynak Silva'nın o dönemde bile, yani PKK'dan önce dahi sol hareketlerin güçlü olduğu, kadınların sosyal ve ticari hayatta aktif rol aldığı, politik bir kültüre sahip olduğunu belirtiyor. Yani Zana'nın mayasında o toprağın politik dokusunun izleri var. Bu politik dokunun yanında bir de çok kişisel, çok travmatik deneyimler var. Günlüğünden aktarılan bir anı var ki beni çok etkiledi. Şu okul meselesi mi? Evet. Okula ilk başladığında öğretmeni sınıftan patates getirin isteyince o eve koşup soğan getiriyor. Çünkü Türkçesi zayıf. Ve bütün sınıf ona gülüyor tabii. Bütün sınıf ve bu olaydan o kadar inciniyor ki bir daha okula adımını atmıyor. Bu küçücük, kişisel bir an gibi duruyor ama makale bunun çok daha derin bir anlamı olduğunu söylüyor. Kesinlikle. Bu patates soğan meselesi aslında bir sembol. Yazar burada çok güçlü bir ifade kullanarak bunu kolonyal bir süreç olarak tanımlıyor. Evet, Yani ana dilini konuşamadığı bir eğitim sistemi içinde bir çocuğun yaşadığı o yabancılaşma, o aşağılanma hissi. Bu sadece Leyla Zana'nın değil, o dönemde benzer şeyleri yaşayan binlerce Kürt gencinin ortak deneyimi. Dil üzerinden kurulan bir baskının kişisel hayattaki travmatik bir yansıması. ve kaderin bir cilvesi gibi evlilikle aldığı Zana soyadı Kürtçe'de bilen, bilgili kişi anlamına geliyor. Çok ironik değil mi? Çok. Okul sıralarında bilmediği için dışlanan o çocuk hayatın içinde bambaşka bir şekilde bilen birine dönüşüyor. Aynen öyle. Onu asıl zana yapan şey o evlilikten ziyade bu tür deneyimlerden, bu dışlanmışlıktan doğan o meydan okuma ruhu oluyor. Ve bu ruh 1980 darbesiyle birlikte artık saklandığı yerden çıkıp somut bir eyleme dönüşüyor. Evet, 12 Eylül 1980 darbesi onun için bir milat. Eşi Mehdi Zan'la tutuklandığında kendisi sadece 19 yaşında bir çocuk annesi ve ikinci çocuğuna hamile, çoğu insanın pes edeceği bir nokta. Kesinlikle. Ama o tam tersini yapıyor. Kendi savunmasında kullandığı bir cümle var ki durumu özetliyor aslında. O cümle gerçekten de her şeyi anlatıyor. Ne diyordu? Şöyle diyor, 12 Eylül sabahı tank ve postal sesleriyle uyandığımda bir başka insan olmanın kıpırtısı vardı yüreğimde. Bedenime inen her cop darbesi beni yeniden yaratıyordu. Beni yeniden yaratıyordu, çok güçlü. Çok. Bu travmatik bir olayın nasıl politik bir doğuma yol açtığının, kişisel bir acının nasıl kolektif bir mücadeleye dönüştüğünün en net ifadesi. Artık o sadece Mehdi Zana'nın eşi değil, kendi başına bir siyasi aktör olma yolunda. Ve bu süreçte sadece adliye koridorlarında ya da cezaevi önlerinde beklemiyor. Bu dönemde yaptıklarına baktığımızda çok daha organize ve bilinçli bir mücadele görüyoruz. Kesinlikle pasif bir bekleyiş değil. Değil. Kaynakta anlatılanlar oldukça çarpıcı. Öldürülen kişilerin ailelerini ziyaret ediyor, onlarla bir dayanışma ağı kuruyor,
tutuklu yakınlarıyla birlikte 30 günü aşan açlık grevlerine katılıyor. Dahası bu bireysel çabaları kurumsal bir yapıya da dönüştürüyor. 1987'de Diyarbakır İnsan Hakları Derneği'nin kurucuları arasında yer alıyor. Evet. 1991'de ise bölgedeki ilk özgün Kürt kadın örgütlenmesi olan Yurtsever Kadınlar Derneği'nin kuruluşuna öncülük ediyor. Bu faaliyetlerin arka planında ne olduğunu da unutmamak lazım. Tabii o dönemin Diyarbakır'ı. Evet, o dönemde adı işkencelerle anılan Diyarbakır cezaevi gerçeği ve bölgedeki yoğun devlet baskısı var. İşte Zana, bu zorlu koşullar altında tabandan gelen samimi bir mücadeleyle halkın gözünde güvenilir bir figür haline geliyor. İçlerinden biri oluyor. İşte bu kadar güçlü bir taban desteğiyle bir sonraki adımın meclis olması kaçınılmazdı sanırım ve takvimler 6 Kasım 1991'i gösterdiğinde o adım atılıyor. Tarihi bir gün. Leyla Zana, o dönemin en önemli Kürt siyasi hareketi olan Halkın Emek Partisi'nden yani HEP'ten milletvekili seçilmiş, yemin etmek için kürsüye yürüyor ama o an Türkiye'nin siyasi tarihine geçecek sıradan bir yemin töreni olmayacak. Olmayacak çünkü Zana kürsüye çıkarken aslında bir semboller bütünü taşıyor. En çok dikkat çeken şey saçına taktığı o Kürt ulusal renkleri olan yeşil, kırmızı ve sarıdan oluşan bant. Evet. Bu sadece estetik bir tercih değil, arkasında çok dokunaklı bir hikaye var. Evet, makalede anlatılan o hikaye beni de çok etkiledi. Meğer o saç bandının arkasında ne kadar büyük bir emanet varmış. Anlatsana o hikayeyi. Seçim çalışmaları sırasında Bismil'de bir köye gidiyor ve orada düğününde damadı özel tim tarafından alınıp götürülen bir anneyle tanışıyor. İşte o anne bu renkleri kendi elleriyle Zana'nın başına bağlayıp ondan bir söz alıyor. Ne diyor? Bu renkleri yasaklayan parlamentoya böyle gideceksin. İnanılmaz bir an, yani o bant kişisel bir aksesuar değil, halktan gelen bir talep, bir vasiyet aslında. Aynen öyle. Zana da o sözü tutarak kürsüye yürüyor. Ve sonra o tarihi an yaşanıyor. Anayasal yemini Türkçe okuduktan sonra o meşhur cümleyi Kürtçe ekliyor. Ez ve sondey lisernave gele kurdu Türk diş huyim. Yani bu yemini Kürt ve Türk halklarının kardeşliği adına ediyorum diyor. Ve mecliste kıyamet kopuyor. Tabii ortalık karışıyor. Sıralara vuranlar, bölücü, dışarı diye bağıranlar tam bir linç atmosferi. Ertesi günkü gazete manşetleri de o havayı yansıtıyor. Mecliste hep rezaleti, Türkiye, Türklerindir gibi başlıklar atılıyor. Yazar burada çok önemli bir analize yer veriyor. Bu eylem, devletin Kürt kimliğine ve diline yönelik o dönemki kategorik inkar söylemine karşı sistemin tam kalbinde, yani meclis kürsüsünde yapılmış bir meydan okumaydı. Evet, tam da merkezinde. Cumhuriyet tarihi boyunca Kürt kadınına yakıştırılan o cahil, köylü, eğitimsiz, kurban gibi imgeler Zana tarafından tek bir cümleyle yerle bir ediliyordu. Türkçeyi bozuk konuşmasıyla eleştirilen kadın, kendi ana dilinde kurduğu bir cümleyle bütün siyasi denklemi sarsmıştı. Ama bu meydan okumanın çok ağır bir bedeli oldu. Yemin kriziyle başlayan süreç, Zana ve milletvekili arkadaşlarının dokunulmazlıklarının kaldırılıp tutuklanmalarıyla sonuçlandı. 4 Mart 1994'te meclis binası içinden yaka paça gözaltına alınmaları o dönemin en unutulmaz, en kara görüntülerindendir. Evet ve 8 Aralık 1994'te bölücü faaliyetler suçlamasıyla 15 yıl hapis cezasına çarptırıldılar. Zana bu süreci barış için ödenmesi gereken bir bedel olarak görüyor. Öyle görüyor. Hatta makalede avukatı Eren Keskin'in bir ifadesi var ki Zana'nın karakterini çok iyi anlatıyor. Ciddi sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilme imkanı doğduğunda bunu içeride binlerce hasta tutuklu varken bana haksızlık olur diyerek reddediyor. İnanılmaz bir duruş. Onun tutuklanmasıyla birlikte Kürt sorunu artık sadece Türkiye'nin bir iç meselesi olmaktan çıkıp bir anda uluslararası gündemin merkezine oturuyor. Bu her şeyi değiştiren bir kırılma anı. Kesinlikle. Zana'nın uluslararası bir sembole dönüştüğü an tam olarak burası. Düşünün, Fransa Cumhurbaşkanı'nın eşi Daniel Mitterrand ona bir mektup yazıyor ve "Daha şimdiden Avrupa'daki en popüler Kürt kadını sensin." diyor. Vay be. Paris'te bir sokağa onun adı veriliyor, Nobel Barış Ödülü'ne aday gösteriliyor ve en önemlisi 1995'te Avrupa Parlamentosu'nun en prestijli ödüllerinden olan Sakharov Düşünce Özgürlüğü ödülünü kazanıyor.
Bu uluslararası ilgi ve sahiplenme, Zana'yı Kürtler için legal siyaset alanındaki direnişin en önemli sembolü haline getiriyor. Kaynakta çok ilginç bir detay var. O dönemde bölgede doğan birçok kız çocuğuna Leyla adının verilmesi yaygınlaşıyor. Evet, Bu toplumsal sahiplenmenin ne kadar derin olduğunu gösteren müthiş bir gösterge. Bir isim, bir direniş sembolüne dönüşüyor. evet ve bu sembol sadece dışarıdaki mücadeleyi değil, içerideki kimlik inşasını ve özgüveni de derinden etkiliyor. 10 yıllık hapis hayatının ardından 2004'te serbest bırakıldığında artık bambaşka bir Leyla Zana ve bambaşka bir siyasi atmosfer var. 2011'de bağımsız aday olarak tekrar meclise giriyor ve herkes merakla yemin törenini bekliyor. Ama bu seferki yemin 91'in aksine tamamen krizsiz geçiyor. Yeminini anayasaya uygun bir şekilde eksiksiz okuyor. Bu değişimin sebebi neydi? Makale bunu o dönem başlayan ve çözüm süreci olarak adlandırılan diyalog atmosferine bağlıyor. Siyasi iklimin yumuşaması, karşılıklı bir umudun yeşermesi yemin metnine de yansıyor. Anladım, bir umut vardı o dönem. Evet, Zana'nın o dönemde bu işi Erdoğan çözer şeklinde özetlenebilecek bir inancı ve beklentisi var. Dolayısıyla 2011'deki tavrı o diyalog umuduna bir şans verme ve süreci tıkamama stratejisinin bir parçası olarak okunabilir. Ancak tarih ne yazık ki tekerrür ediyor. 2015'e geldiğimizde siyasi iklim 180 derece değişmişti. Tamamen. Çözüm süreci bitmiş, çatışmalar yeniden başlamıştı. Zana bu kez HDP'den ağır milletvekili olarak seçildiğinde 24 yıl sonra yine bir yemin kriziyle kendini gündemin merkezinde buluyor. Bu kez yaptığı şey biraz daha farklı. Yemin metnindeki Türk milleti ifadesini Türkiye milleti olarak değiştirerek okuyor. Evet, Ve yemininin sonuna yine Kürtçe bir cümle ekliyor. Bihevya aşitiki birumet umayinde. Yani onurlu ve kalıcı bir barış umuduyla. meclis başkanı yemini geçersiz sayıp tekrarlamasını istiyor fakat Zana bunu reddederek kürsüden ayrılıyor. Sonuç olarak yemini kabul edilmiyor ve devamsızlık gerekçesiyle daha sonra milletvekilliği de düşürülüyor. Yani siyasi kariyerine damga vuran yemin eylemi yine siyasi yolculuğunun belirleyici bir anı oluyor. Evet. Ve burada yazarın altını çizdiği çok trajikomik bir detay var. Zana'nın onurlu ve kalıcı bir barış umuduyla şeklindeki barış çağrısı meclis tutanaklarına X olarak yani anlaşılmadı diye kaydediliyor. Bu inanılmaz. İnanılmaz. 91'de varoluşsal bir kimlik beyanı anlaşılmamıştı, 2015'te ise bir barış çağrısı anlaşılmadı. Bu iki yemin arasındaki fark aslında Türkiye'nin 24 yıllık Kürt meselesi serüveninin bir özeti gibi. Nasıl bir özet bu? Birincisi, varoluşu haykıran bir meydan okuma. İkincisi ise onca şeyden sonra onurlu bir barış için uzatılan ama havada kalan bir el. Gerçekten de inanılmaz bir özet. Leyla Zana'nın hikayesi, ana dilini eksik bildiği için okulda aşağılandığı o soğan anısından, aynı ana dilde kurduğu tek bir cümleyle ülkenin siyasi gündemini sarstığı meclis kürsüsüne uzanan bir direniş öyküsü. Onun yaşamı, Türkiye'deki Kürt sorununun son 40 yılındaki tüm iniş ve çıkışlardan, umut ve hayal kırıklıklarından ayrı düşünülemez. Makalenin sonu belki de her şeyi özetleyen bir imgeyle bitiyor. Zana, 1997'de cezaevindeyken yazdığı bir yazıda kendisini Samet Behrengi'nin ünlü Küçük Karabalık hikayesindeki balığa benzetiyor. O meşhur hikaye, denize ulaşmak için tek başına yola çıkan ve tüm engellere direnen o küçük balık. Aynen o. Ve Zana şöyle diyor. O özgür bir dünya için küçücük dünyaları ve her şeyden önce kendi dünyasını darmadağın ve yerle bir etmiştir. Çok etkileyici. Bu sanırım dinleyicilerimizin üzerine düşünebileceği en güçlü fikir. Bireysel bir meydan okumanın kendi kişisel dünyasını, kendi hayatını feda etme pahasına nasıl bir toplumsal sembole dönüşebileceğinin ve bu sembolün bir ülkenin kaderini nasıl etkileyebileceğinin hikayesi bu.